Hazreti Nuh'un torunu Hayk, büyük tufan sonrası Babil'e gider ve ünlü Babil Kulesi'nin inşasında çalışır. Babil Kulesi yıkıldıktan sonra ise Hayk, dedesinin gemisinin karaya oturduğu ilk yer olan, yani Doğu Anadolu'ya dönerek soyunu devam ettirir. İlk Hristiyan rahiplerden biri olan Koreneli Movses'e göre Hayk, Ermenilerin ilk atasıdır. Ermenilerin kökenine dair ilk dini anlatım bu şekildedir. Fakat Yunan tarihçi Herodot'a göre ise Ermeniler doğuya göç eden Frikyalıların ana Frikyalı kütlesinden kopmasıyla ortaya çıkmış bir halktır. Esasında günümüz Ermeni halkının ataları Frikyalıların doğuda kolonileşmesiyle ortaya çıkmıştır. Frikyalılar tarihçi Herodot ve coğrafyacı Strabon'a göre Balkanlardan gelerek Anadolu'yu istila etmiş bir kavimdi. M.Ö. 1200 yılından itibaren Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes'in yukarı kolları arasında kalan bölgeye yerleşmeye başlayan Frikler, zamanla çevresindeki toplulukları kontrollerine alarak en parlak dönemlerini yaşamaya başladıkları M.Ö. 8. yüzyılda güçlü bir krallık kurmuşlardır. Asurlular ile sürekli savaş halinde olan Frikyalılar bu dönemde günümüz Doğu Anadolu bölgesinde koloniler kurmaya başlamıştır. Fakat M.Ö. 700'lü yıllarda Kafkasya'dan Anadolu'ya giren göçebe Kimmerler Frikyalıların siyasi birliğini yıkarken Doğu Anadolu'ya yerleşen Frikler de siyasi birliklerini kaybederek bölge halklarıyla karışmış ve Proto-Ermeni halkı ortaya çıkmaya başlamıştır. Geçmişte Urartuluların Ermenilerin ilk ataları olduğu iddia edilmiş olsa da gerek Herodot ve Strabon'un aktardığı bilgiler, gerekse Urartuluların konuştuğu dilin yakın bir geçmişte keşfedilmesiyle bu hipotez geçersiz hale gelmiştir. Öyle ki Doğu Anadolu'nun bilinen ilk sakinlerinden olan Urartuluların konuştuğu dilin ne Ermenice ne de Farsça kökenli dillerle bir bağlantısı olmayıp Urartuca'nın günümüzde yaşayan en yakın akrabası Çeçencedir. Klasik manada Ermeni tarihi Makedonyalı Büyük İskender'in Pers seferi sonrasında başlar. Pers İmparatorluğu'nun Makedonya tarafından yıkılmasıyla birlikte Helenistik dönem başlamış, bu süreçte küçük Ermeni beylikleri bölgede özerk yönetimler kurma imkanı bulmuştur. M.Ö. 1. yüzyıla gelindiğinde ise Büyük İskender sonrası kurulan 4 krallıktan biri olan Selevkos İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla iktidar boşluğunu değerlendiren Ermenistan kralı 2. Tigran, yukarı Mezopotamya ve Suriye'ye doğru yayılmaya başlamış, krallığının topraklarını kısa bir süre için olsa da günümüz Lübnan'ına değin genişletmiştir. Fakat Roma İmparatorluğu bölgedeki iktidar boşluğuna kayıtsız kalmayarak Gnaeus Pompeius Magnus komutasındaki ordularını 2. Tigran üzerine yollayarak Selevkos topraklarını Roma İmparatorluğu'na eklemiştir. Helenistik dönemde Komagene Krallığı da yine bir diğer önemli Ermeni krallığı olmuştur. Romalı tarihçi Tacitus, Annalium Liber adlı eserinde Ermenilerden zaman zaman Roma ile zaman zaman Pers İmparatorluğu'nun devamı olan Part İmparatorluğu ile işbirliği yaparak varlığını sürdürmüş bir halk olarak bahsetmiştir. Hatta Tacitus Ermeni halkının bu istikrarsızlığı için acayip bir halk nitelemesini kullanmıştır. Romalılar için Ermeniler tarihin çeşitli dönemlerinde güvenilmez bir müttefik ve ikna edilebilecek bir düşman olmuştur. 387 yılına gelindiğinde ise Sasaniler ve Doğu Romalılar bölgenin iki imparatorluk arasında tampon bölge olmasından vazgeçerek bölgeyi paylaşmışlardır. Bu paylaşım sonucu yaklaşık 300 yıl varlığını sürdüren Sasani-Bizans sınırı çizilmiştir. Bu süreçte Sasaniler kontrol ettikleri bölgelerdeki önemli bir Ermeni nüfusunu Ermenilerin ayaklanması sonucu İran işlerine sürmüştür. Günümüzde halen İran coğrafyasında kayda değer bir Ermeni nüfusu bulunmaktadır. Bölgede Arap fetihlerinin başlamasıyla birlikte halifelik Ermenilere küçük beylikler kurma izni vermesine karşın 11. yüzyıla gelindiğinde zayıflayan Abbasilere karşı seferler düzenleyen Bizans İmparatorluğu tüm özerk Ermeni derebeyliklerini ele geçirir. Bununla da yetinmeyen Bizanslılar birçok Ermeni klanını Sivas, Kayseri, Maraş, Antep ve Çukurova bölgelerine sürmüştür. Ayrıca Bizanslılar ile Ermeniler arasında ciddi dini görüş ayrılıkları da bulunmaktaydı. Ortodoks Kilisesi tarafından tanınmayan Ermeni Apostolik Kilisesi adeta Ermeni kimliğiyle bütünleşmiştir. Öyle ki Apostolik Kilise'den ayrılarak Ortodoks Kilisesi'ne bağlanan Ermeniler diğer Ermenilerce Rum olarak adlandırılmıştır. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1071'de Malazgirt önlerine gelmesi ise tüm dengeleri değiştirecektir.
Bizans İmparatorluğu'nun yenilmesiyle birlikte Bizans ordusunda bir komutan olan Phileretos Brankomios önderliğinde Kilikya bölgesinde bir Ermeni despotluğu kurulmuştur. Bu despotluk sonrasında krallığa dönüşerek 1375 yılında Memlükler tarafından yıkılıncaya değin varlığını sürdürecek ve Haçlı seferleri esnasında önemli bir ikmal noktası rolü oynayacaktır. Kilikya Ermeni Krallığı, Toros dağlarındaki geçitleri kontrol ederek Orta Anadolu ile Suriye ve Akdeniz geçişini kontrol eden stratejik önemi yüksek bir devlet olmuştur. Selçuklu hükmü esnasında Ermenilerin oldukça huzurlu olduğunu Ermeni tarihçi Urfalı Mateos'un şu satırlarından anlayabiliriz. Melikşah'ın kalbi Ermenilere karşı şefkat ve iyilikle doluydu. İsa'nın evlatlarına çok iyi davrandı. Ermeni halkına refah, barış ve mutluluk getirdi. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın ölümü Hristiyanları yasa boğmuştur. Zira bu sultan yüksek karakterli ve hayırsever bir insandı. Kilikya Krallığı halen varlığını sürdürürken Bizans sınırındaki Osmanlı Beyliği'nde Ermeniler için oldukça önemli ve Ermenileri mutlu eden bir gelişme olmuştur. Osman Bey Bizans'ın sapkın mezhep olarak gördüğü Ermeni Apostolik Kilisesi'nin kendi sınırları içerisinde Kütahya'da kurulmasına izin vermiş ve Ermenileri Bizanslı Ortodokslara karşı himaye edeceğini deklare etmiştir. Orhan Gazi döneminde bu merkez Bursa'ya taşınacak ve sonrasında Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Apostolik Kiliseyi hakir gören Ortodoks inancının merkezi İstanbul'a, günümüzdeki yerine taşınacaktır. Osman Gazi tarafından himaye edilen o kilise, günümüzde dünya Ermenilerinin en yüksek dini otoritesi olan Ermeni Patrikhanesi'nden başkası değildir. Ermenilerin İstanbul'a kitlesel olarak yerleşmesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle başlayacak, sonrasında Milleti Sadıka olarak adlandırılan Ermeniler, Osmanlı bürokrasisine 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 üniversite öğretim üyesi ve 41 üst dereceli bürokrat verecektir. Ermeni bakanlar arasında Dışişleri, Postane, Maliye ve Ticaret gibi son derece stratejik ve önemli bakanlıkların da olduğunu belirtmek gerekir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Ermeniler arasında Osmanlı Devleti'nde bölünmeye yönelik hareketler baş göstermiştir. Bu dönemde Ermeni siyasetinde iki siyasal hareket farklı fikirleri savunmaktaydı. Taşnak Partisi Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünerek bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlarken, Osmanlı Meclisi'nde de temsil edilen Hınçak Partisi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilerin de imparatorluğu olduğunu savunuyor ve bölünmeye karşı çıkıyordu. Fakat Hınçak Partisi'nde yer alan ve kendilerine Kıvılcım diyen bir grup silahlı mücadele taraftarıydı. Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeni silahlı gruplar Türk ordusunun lojistik hatlarına saldırılar düzenleyip çeşitli çeteci faaliyetlerde bulunurken Sultan II. Abdülhamit döneminde silahlandırılmış olan paramiliter Hamidiye alayları Ermeni çetelerle gayri nizami harbe başlamış, bu çatışmalar gerek Ermenilerden gerekse Müslümanlardan binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine sebep olurken 1915 yılında Ermeniler Osmanlı hükümeti tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Günümüzde Ermeni nüfusunun 6 ila 8 milyon arası olduğu düşünülmekte olup bu nüfusun yaklaşık 3 milyonu Ermenistan sınırları içerisinde yaşamaktadır. Sırasıyla Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Gürcistan, Lübnan ve İran'da da önemli bir Ermeni nüfusu yaşamaktadır.